Dertap'a hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Malik Bayraktar. Bu videomuzda sizlere yeni bir filmden bahsedeceğiz. Upgrade. Yükseltme anlamına gelebilir. Çünkü bu şey üzerinden, yani film üzerinden. Film nasıl Enes? Valla film eski bir film. Yani eski dediğim 2018 yapımı. 18 yapımı bir film. Bunun gibi işte bir sürü film zaten yorumlaması yaptık. Bilim kurgu tarzında. Aynen. Güzel bir film. İzlenebilirliği gayet güzel olan bir film. Dövüş sahneleri olsun, heyecan, gerilim konuları üzerinde bence güzel sahneleri var. İzlenebilirliği yüksek. Can sıkıntısına birebir olan bir film olarak değerlendirebiliyoruz. Evet. Çok iyi bir film değil. Fakat evet. Şunu söylemek istiyorum. Bence hak ettiği ilgiyi göremeyen bir film. Bak, çok iyi bir film değil. Fakat kesinlikle hak ettiği bir ilgi olmalı. Çünkü birçok yapım içerisinde bence değerli. Mesela yani bizim daha önceden yayınladığımız bir video vardı. Cennete Yakın mıydı? Cennete Yakın, evet. Cennete Yakın filmi mesela o da Netflix'teydi. Çok popüler oldu. Çok pohpohlandı. Mesela onunla kıyaslarsak bence Upgrade daha heyecanlı. İyi. Daha böyle çok girift olmayan, çok felsefi şeyler üzerinden değil de daha oturaklı ve bir konusu var. Onun üzerinden gidiyor. Kesinlikle. Filmin daha başında ilginç bir şekilde başlıyor film. Filmin yapımcıları filmin içindeki şey tarafından yapay zeka sesiyle seslendiriliyor. Yani isimleri söyleniyor. Yani bu alışılagelmiş bir şey değil. Farklı bir konsept yapmışlar. Biz zaten önceden de bahsetmiştik bu tür konularda. Yani yapım şirketlerinin farklı bir şekilde filmin içine dahil olması, işte isimlerini bir yerlere kazımaları, logolarını vesaire. Burada da yapay zeka çok güzel bir şekilde işlenmiş. İsimleri söylüyor. Ve aslında bu onun da böyle filmi de çevreleyen, gerçekliğe de hani gerçekliğe de adım atıyormuş gibi bir tarz oluşturuyor. Yani filmin başlangıcında aslında nasıl bir şey izleyeceğimize dair bir küçük anekdot vermiş oluyor. Ama bunu sonradan anlıyorsunuz. Çünkü filmin başında biraz yani tabii ki konuya girme şeyi var. Konuya girmiyor ama en azından o tarz yapay zeka üzerinden bir seslendirmeyle giriş yaptığı için diyorsun ki bu böyle bilim teknolojik bir şey. Evet. Hani, ben ilk duyduğumda çünkü iyi bir şey olacağını düşündüm. Şimdi filmde genel hatlarıyla yapay zekanın hegemonyasından bahsediliyor. Onun insanlığı, yapay zeka, işte çipler, teknik gelişim diyelim. Yalnız bunların hepsi farkında mısın? Yani bu tarz filmlerin hepsinde ortaya konulan şey aslında bir distopya. Distopyaya evriliyor iş yani. Niye öyle? Distopyaya evrilmiyor. Daha çok kötü yani kötü olacağı yönünde ilerliyor bu yani şeyler. Hem bunu ama zaten bunu şöyle yaşadığımız için de söyleyebiliriz yani. Öyle değil mi? Yaşadığımız şeylerden bunu görüyoruz. Öyle ama bunu tutamıyor zaten. Teknoloji yani dünya bizi iyi bir yere götürmüyor. Çağımız zaten bunu tutamıyor ve bir şekilde biz sürekli o distopyanın içine doğru çekiliyoruz. Aslında yapımlarda gördüğümüz şey bir distopyayı biz bunu görüyoruz, anlıyoruz ama her seferinde de bu çağımızın getirdiği teknolojik gelişmeler sürekli bizi bu distopyanın içine çekiyor. Aslında bunun üzerinden bir antitez oluşturulmuyor yani. Bir şekilde bir hareket yapılmıyor yani. Daha çok bunlar tutuyor diyelim. Onlar da vardır da onlar pek gündeme gelmiyor. Daha çok bu yönde şeyler yapılıyor. Evet. Şimdi yani filmin başında STEM diye bir yapay zeka var. Her şeyi ele geçirmiş. Bunu en sonunda anlıyoruz. Bu arada STEM'in, yani S, T, E ve M harfleri STEM'in Science, Technology, Engineer ve matematikten baş harflerinden STEM diye bir şey oluşturmuşlar. Güzel. Ben bilmiyordum bunu. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik sistemi oluşturmuş. Ama tabii ki bu sistemin içerisinde duygu yok. Ve bu yapay zeka insan olmak istiyor. Bu sebeple de insanlar içerisinden birinin vücuduna yerleşmek için işte kendini geliştiriyor vesaire. Ve en sonunda birinin içerisine giriyor. Tabii ki burada girdiği insanın da teknolojinin nimetlerinden kurbanı olmamış birini seçiyor. Daha çok insani olan birini seçiyor yani. Mesela evet, arabası elektrikli değil. İşte bu insanlar sanal dünyada yaşamaktan ne anlıyorlar diyen birini seçiyor mesela. Anladın Niye mı? öyle? Mesela bu bizim aramızda olsaydı Rıfat'ı seçerdi. Çünkü Rıfat'ın telefonu akıllı değil. Evet, hala tuş telefonu. Evet, hala tuş telefonu. Yani Rıfat sistemin içine gireceği bir vücut olabilir. Bir fert. Evet, bir fert.
Cyberpunk diye bir oyun var. Duydun mu sen de bu oyunu? Duymuşsundur. Duymuş olman lazım. Duydum ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Steam tabii artık şey yapıyor. Dolar. Dolar üzerinden satıyor ürünlerini. Kim bilir kaç para oldu. Bakmadım da. Evet, yani, bir güncele bakmak lazım. Çok pahalı. Buna benziyor bu oyuna. Yani içerik olarak kahraman da orada şey. Ben bu filmin ayrıca devamını çekilebileceğini düşünüyorum Enes. Çünkü filmin devam yani bitmiyor derken aslında bitiyor. Kendi içinde bir senaryo matematiği var. Hı hı. O bitiyor. Fakat ondan sonra da bir şeyler geliştirilebilir. Yani o sistem ne olur? Yenilir mi? Mesela Lucy diye bir film vardı hatırlıyorsan. Evet. Lucy en sonunda ne oluyor? Patlıyor. Yani siliniyor, ortadan kalkıyor, gidiyor filan. O da çok saçma bir silinmeydi. Yani o filmin sonu çok saçma. İkincisini çekecekler filan diyorlar. Bak o filmin ikincisini çekecek insanlar gelsinler bunun Upgrade'in ikincisini çeksinler. Bir de o Lucy'nin başrolünde oynayan kadın Marvel's'ta oynuyor. Ya çok itici geliyor bana Marvel karakterlerinden yani. Hep de böyle karakterlere, rollere geliyor, oynuyor. Böyle bir tuhaf, mide bulandırıcı bir hali var. Sana da Black Mirror tadı verdi mi bu film? Black Mirror tadı verdi ama şöyle bir şey var. Ben filmden genel aldığım heyecan bir bakıma bir madde olarak söylemek istiyorum. Filmin sonunda herkes ölüyor. Yani gizemli olan sistem, yapay zeka doğal olarak ölmemiş oluyor ama genel bütün karakterler ölüyor. Ana karakter sistem içinde olduğu için ölmüyor. Evet. Ama onu da uykuya daldırıyor. Hayaller dünyasında hani, filmin sonunda falan. Hani senaryoda bütün hepsinin kapılarını kapatıyor aslında senarist ve sadece sona sistemi bırakıyor. Zaten sistemin de ne olacağı ne olmayacağı aşikar. Dediğin gibi onun üzerinden tekrardan bir ikinci yapım çıkartılarak bir şeyler dönebilir. Şimdi sana ilginç bir bilgi vereceğim. Bu filmin yönetmeni Hayk Vanel Testere'nin senaristiymiş. İlk yönetmenliğiymiş bu da. Aa. Evet. Ben de duydum. Ondan demek ki o sahneleri iyi. Çok öldürme sahneleri. Evet, çok iyi. Yani o sahneler, bir bıçakla ağzını kestiği sahne var. Ondan sonra işte o robotik insanları öldürdüğü sahneler falan çok iyiydi gerçekten. En son o yapay zekayı üreten adamı da elindeki bıçakla vuruyor. Şey diyor ya sistem artık sıra sende deyince o sisteme geçiyor ya birden böyle hareketler falan böyle robotik ama çok güzel yani oyun böyle kamera açıları falan da güzeldi yani. Evet, absürt görünmüyor yani. Ben açıkçası filmi beğendim. 10 üzerinden bu filme rahatlıkla 5 veririm. Ama bu kesinlikle mavi gözlü ejderha mavi gözlü samurayı düşürmek için değil yani. O bundan daha iyiydi bence. Ama bu da kendi içerisinde yani bir film edasıyla baktığımızda 10 üzerinden 5 verdim. Bence iyi. Ben de 5 veriyorum. Ben aslında düşük vermiş oldum ama. Beraber aynı puanı verdik. İlginç. İzlenebilir. Çerezlik bir film. Bir lahmacun değil ama güzel kuru yemişleri olan bir kokteyl olabilir. Güzel. Güzel. İyi. Evet. Beğendim yani. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.